Senin için kolay ne? Yani daha kısa gitmek ya da işte diyelim ki bir şeye daha çabuk ulaşmak, çok daha böyle hani yumuşak tereyağdan kıl çeker gibi halletmek vesaire gibi şeyler senin için kolay zannedilebilir. Zihnimiz her şeyi en kolay şekliyle halledebileceğini düşünür ve onun için kestirmeler üretir. Yani onun için dümdüz bir yere çizgi çizip de oraya gitmek kestirme gibi görünebilir ama oysa böyle değil. Bazen kolaylık daha farklı bir idrak ve şuur icap ettirebilir. Bir ara askeri okullarda eğitmenlik yaparken bir komutanımız geldi. Dedi ki, nerede dedi erlerin çimleri basarak, ezerek geçtiği, hani öyle yanlı bilmem ne yollar varsa dedi, oralara dedi yol yapın. Oysa ki orada mesela beton yollar var, bilmem neler var. Ama eğer birisi oradan geçmiş ve orada iz yapmışsa aslında orası asıl kestirmedir. O diğer düz gibi görünen yerler değil dedi. Tabii bir tanesi sordu, neden böyle? Çünkü keçi en doğru kestirmeyi bulur. Ama keçiler hiçbir zaman böyle dümdüz çıkmıyor. Dikkat ederseniz o hani köylerde, kasabalarda böyle dağlara çıktıklarınız zaman küçük keçi yolları vardır. Onlar böyle S'ler yaparak, zikzaklar yaparak gider. Yani o çok kolay ve hızlı çıkılacak gibi görünen düz çizgi değil, aslında bazen bir sağa bir sola giderek. İşte bu bizim aynı zamanda herhangi bir konuda hedef belirlerken de yaptığımız bir şey. Yani şuradan şuraya hemen gidelim, bir an evvel gidelim, çabucak yapalım ve bunu da en konforlu yapalım. Bu bizim zihnimizin aslında bir zannı. Oysa ki burada biz hangi hedefe gideceksek, hangi hedefte olacaksak, o hedefle ilgili evet konfor istiyoruz ama eğer kolaylığı ve konforu ön plana çektiğimiz anda asıl hedefin kıymeti ve önemi azaldığından sadece amaç bu sefer yolun konforu ve rahat olabiliyor. Oysa ki biz bazen bir şeyle buluştuğumuzda çok rahat edeceğizdir ve onun için belki bir okul okumamız, bir eğitim almamız, bir çaba sarf etmemiz, herhangi bir şeyler yapmamız gerekir. Ama bir kısmınız diyebilir ki ama bu zor yol. Yani hemen bu bana verilse olmaz mı? Kolaylıkla hemen şöyle olsa olmaz mı? Kolaylık tabii ki önemli ve güzel bir mekanizma. Kolaylaştırmak. Fakat siz onu emek verirken, o konuda çalışırken kolaylaştırılması güzel. Oysa ki kolaylıkla ben o hedefe sıçrayarak gideyim ve aradaki bütün merhaleler olmasın gibi bir izlenimle kolaylık istediğinizde ise enteresan bir şekilde sistem sizi o kolaylığa doğru götürürken bu sefer siz güçsüzleşmeye, zayıflamaya başlıyorsunuz. Evet, güç isteyenler de, güçlük isteyenler de güçlüklerle karşılaşıyor. Fakat kolaylık isteyenler de zayıflıkla karşılaşıyor. Öyleyse biz bir taraftan hem hayatımızın kolaylığını, kolaylaştırılmasını talep edip, hem o kolaylığı alıp, hem de nasıl güçleniriz? Ya da nasıl ikisini denge içinde götürebiliriz? Burada şimdi çok ince bir alan var. Öncelikle hedefimiz, ulaşacağımız yol. Bu bir meslek olabilir. Bir ilişkinin hedefi olabilir. Yapacağınız bir binanın, mimarinin, bir hayat inşasının bir hedefi olabilir. Eylemin adı neyse de mutlaka önce ergonomi çok önemlidir. Kullanılabilirliğin en ekonomik tarzı önemlidir. Evet, en az enerji harcayarak ve en kullanışlı bir şekilde orada olmak önemlidir. İşte bu bizim kolaylık kısmımızdır. Eğer burada daha fazla enerji kullanıp daha az yol kat ediyorsak bu zorluk, güçlüktür. O zaman güçlenme talepleri devreye girmiştir. Oysa ki biz hem ulaştığımız şeyin bizi güçlendirmesini hem de yol içinde kolaylaşmayı, kolaylaştırmayı
seçmeliyiz. Oysa ki dünyadan öğrendiğimiz egoistlik, egolarımıza yatan sistemler kestirmeler ister. Gel konforuna bak, rahatına bak, çalışıp da ne olacak, buraya gidip de ne olacak, şu eğitimi alıp da ne yapacak, bunu öğrenip de ne yapacaksın? Kafayı sen buna yoracağına bırak başkaları kafa yorsun. Ve bu yüzden birçok konunun mekanizmasını, anlayışını, idrakini alamayan çok insan birikiyor, artıyor. Ve bugün günümüzde her geçen gün algılama kıtlığı olan insan sayısı artıyor arkadaşlar. Bunun sebebi kolayı seçmek. Hiçbir şey okumadan, hiçbir şey öğrenmeden, hiçbir çaba sarf etmeden gelsin annem, babam, çevre, devlet bir şeyler bana bunu versin. Peki sen liyakat göstermeden, layık olmadan sipariş ettiğin şeye onunla buluştuğunda onu taşıyabilir misin? Onu bir yerden bir yere götürebilir misin? Ya da o buluştuğun şey sana tat verebilir mi? Onun için kainatta liyakat mekanizması vardır. Ki aslında son zamanlarda ülke ve devlet yönetimlerinde de hani bu benim tanıdığım, bu benim akrabam, bu benim yoldaşım bilmem ne demekten öte liyakatın o konuya, o eyleme layık olmanın ne kadar önemli olduğu görülmeye ve fark edilmeye başlıyor. Öyleyse biz de kainattan bir şey talep ettiğimizde o talep ettiğimiz hale ve duruma layık olabilecek bir frekansta olmamız çok önemli. Ne kendimizi aşağı eksik görerek ne de o talep ettiğimiz şeyi çok yukarılarda görerek. Bir şeyin isteği bize verildiyse mutlaka bunun bir sebebi vardır. Öyleyse o sebeple buluşabilmek için, o isteği güzel dillendirip de o hedefe gidebilmek için evet kolaylık isteyelim. Yardım isteyelim. Mesela bize birinin destek vermesi kolaylaştırmasıdır. Şu anda size bir destek veriliyor. Bir şeyi anlayabilin diye nasıl kolaylaştırabileceğinin bir bilgisi aktarılıyor. Ama bu kaytarmak demek değil, tembellik etmek demek yine değil, ertelemek yine değil. Öyleyse her biriniz buluşacağınız hal ve durum neyse bunları imajlarınıza yansıtarak tahayyül merkezinizde bunu imgeleyerek girin onun içine bir bakın. Bakalım buluşacağınız size tat veriyor mu? Ve ona hangi yollardan gidebilirim diye sondan başa doğru gelin. Nasıl ki baştan sona doğru gideceksiniz ya, bu herhangi bir meslek seçimi ya da bir ilişki seçimi ya da bir eğitim, öğrenme, farkındalık ya da idrak seçimi de olabilir. Birçok kişi bugün uyanmak istiyor. Kendini keşfetmek istiyor. Hayatını iyileştirmek istiyor. Ne kadar güzel bir şey. Ama Yunus 40 yıl odun taşıdı. Sen bugün 40 yıl odun taşımak zorunda değilsin. Fakat emek vermek durumundasın. Hayatına emek vermeden nasıl kendini geliştireceksin? Hani kimileri derviş, kimileri belki bir aydın, kimileri bir bilim adamı, bilim insanı, kimileri belki bir ufku geniş felsefeci olmak istiyor. Kimisi topluma faydalı olmak istiyor. Öyleyse gönlünün sesini iyi dinleyerek, içeriden gelen ses ve sinyalleri, hayatın sembollerini doğru okuyarak, muhabbetli olarak sistemle önce hedefine yönel. Ve yöneldiğin hedefin içerisinde gerçekten emek ver. Emek verdiğin şey ortaya çıktığında sana çok güzel zevkler ve lezzetler verecek. O yaratımın içerisinde sen de ol. Bu dünyanın, bu kainatın bir parçası olarak sen de katıl, katkıda bulun ve kolaylığı dile. Kolaylığı dilerken emek vererek güzelliklerle orada ol. Sevgilerimle, hoşça kalın.